Merhaba arkadaşlar. Bugün raporlama formüllerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Belki Excel'de duymuşsunuzdur. Eğer say, etopla, çok etopla gibi formül bloğu var. Bu blok başta karmaşık gibi gözükse de bu eğitimde karmaşıklığı çözmeye çalışacağız. Her birinin aradaki farklarını konuşacağım. Şimdi gelin örneğimize bakalım. Elimizde şöyle bir liste var. Listede sicil, ünvan, birim ve maaş tutarı var. Birim kısmı, satış olanlar kaç tane onu öğrenmek istiyorum. Formülümüz İngilizcesi count if, Türkçesi eğer say eşittir count if fx'e açalım. Benden bir aralık istiyor. Aralığımı CC diye seçiyorum. Normal şartlarda tabloyu böyle aşağı kadar seçebilirim. Ama ben biliyorum ki tablonun altında bir veri yok, boş yani. Şu şekilde kolonu seçmemde herhangi bir sakınca yok. Hatta daha temiz bir kod olur. Size de tavsiye ederim. Kriterim nedir? Birimi satış demiştik. Satış yazıyorum. Birimi satış olanlarda 56 tane varmış. Bu formülleri böyle adım adım sırayla anlatabiliriz. Ama ben şöyle bir araya ilave yapmak istiyorum. Her bir formülün alınan kriterlerini tek tek yazalım ve aradaki farklara bakalım. Aradaki farkları görünce işler biraz daha kolaylaşacak. Eğer sayı gördünüz, kolay, 2 tane formül var. Biri aralığı veriyor, kriteri veriyoruz, sayısını getiriyor. Eğer say, count if'i anladıysanız bundan sonraki biraz daha karmaşıkmış gibi gelecek formülleri de kolaylıkla anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bu formülümüz count if parantez içinde eğer say formülüydü. Eğer say formülünde hangi parametre almıştı? Bakalım. Fx'e geldikten sonra range ve kriterya. Bunun Türkçesini yazayım, daha iyi anlaşılacak. Range diyorum, aralık. Aralık ve kriter aldı. 2 parametre aldı. Bunu unutmayalım. Ve buna göre bu sonuç çıktı. Şimdi bir sonraki formüle geçelim. Bunun bir tık daha üstü formülü incelersek anlattıktan sonra aradaki farkını inceleyeceğiz. Örneğimiz şu olacak. Birimi satış olanların maaşının toplamı. Örnek de birebir aynı olduğu için üzerine bir kriter daha geliyor. Biraz önce ne demiştik? Birimi satış olanların sayısı iken şimdi birimi gene satış olanların bu sefer maaşının toplamını alacağız. Formülümüz topla, İngilizcesi sum if formülü. Hemen aradan söyleyeyim. Range kriterya yani aralık ve kriter kısmı eğer sayla aynı, buraya vurgu yapmak istiyorum. Sadece sum range diye bir tane daha kriter geliyor. Diğer ifadeyle şu demek oluyor ki eğer sayda yaptığım aynı işlemi tekrar burada yapıyorum. Range, CC kolonu seçtim. Kriterya, satış dedim. Birimi satış olanlar. Tekrar gösteriyorum. CC burada. Bakın formülde aynısı. Noktalı virgül. Sum range diyor. Bu sefer bizim soru neydi? Maaşının toplamıydı. Yani sayısal bir hesaplama yapacağız. Sadece birimi satış olanların maaşının toplamını yapacağımız aralığı ver dedi. Bununla aynı kriterde CC seçirsek bunu da DD olarak seçeceğiz. Tamam dedim. 282.990'mış. Aynı işlemin aldığı parametreleri tekrar not defterimize yazalım. Eşittir sum if parantez içinde topla formülümüzü yazdık. Arada aynı şeyler oluyor demiştim ya. Evet. Burayı aldığı parametreler bununla aynı birebir arkadaşlar. Tek farkı tekrar kontrol edelim neymiş? Birincisi range, kriterya sum range'miş. Sum toplam aralık yani Türkçesinde yazalım. Toplam aralık. Aradaki fark bu. Eğer count if'i anladıysak sum if'i de buradaki birebir aynı olmasıyla anlayabilirsiniz. Şimdi geldik çoğul olanlara. Biri saydı, biri toplamıştı ya, bunların çoğul sayan ve çoğul toplayan örnekleri var. Eğer sayın çoğulu hali çok eğer say. İngilizcesi biri count if'ti, biri count if se. Sonunda say harfi var. Tek farkı bu. Birimi satış olan gene biraz önceki örneğin aynısı. Kriterin bir tane artıyor. Ünvanı tekniker olan aynı zamanda. Formülümüze yazıyoruz. Count if değil, onun sonundaki s takısı olan çoğul olanı seçiyorum. Kriterya range yani kriter aralığı. Sorumuz neydi? Birimi satıştı. Birim kısmını seçiyorum. Noktalı virgül. Tırnak içinde satış. Noktalı virgüle kapattım. Kriterya range. Eğer say'a gelelim. Eğer sayla aynı bakın range kriterya.
Burada da range 1, kriterya 1 şeklinde gene aynı standartta, sadece 1, 2, 3, 4 diye gidecek, tek farkı o. İkinci kriteri istiyor. Ünvanı tekniker olanlardı. BB'yi seçtim. Ünvan kısmının aralığını. Kriterim nedir? Tırnak içinde tekniker dedim. Parantezi kapattım. Noktada virgülle devam edersem 3, 4, 5 diye gidecektir. Kriter bu kadar olduğu için parantezi kapatıyorum. Tamam dediğimde 15 kişiyi görmüş oluyor. Şimdi count ifs'in parametrelerine bakalım neymiş? Kriterya, şunu kopyalıyorum. Eğer sayın çoklu olduğu için range 1, ikincisi de kriter 1. Sonra tekrar range 2, kriter 2 diyor. Bunu bir daha kopyalayabiliriz. Şöyle. Bu sefer range 2, kriter 2 diye devam ediyor. Buraya sonsuz yazacağım ancak sonsuz değil. 4-5 kriterden sonra hem formül yazmak da zorlaşıyor. Bu durumda veri tabanı formül grubunda VSH formülü var. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. Daha çok kriterse eğer. O zaman şöyle bir göz atacak olursak, aralık ve kriter her birisinde var. Aralık kriter, aralık kriter. Toplama işleminde toplam aralığı geliyor. Bu haliyle daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. En karmaşıkmış gibi gözüken formül çok topla formülü. Kriterimiz şu: birimi satış ünvanı tekniker olan, yani şuradaki kriterin aynısı, maaşlarının toplamını istiyorum. Ünvanı tekniker, birimi satış olan, maaşının toplamı. Bir nevi topladakinin kriterin bir tane daha fazlası. Formülümüzü yazalım. Sum ifs dediğimde çoklu kriter geliyor. Benden başta sum range, toplayacağım aralığı ver diyor benden. Toplam aralığı seçiyorum. Noktalı virgül. Çok eğer sayıdaki kriterin aynısı geldi gördüğünüz gibi. Kriter 1, birimi satış olan birinci aralık ve kriterimi verdim. Sonra ikinci kriterimi soruyor. Ünvan kısmını seçiyorum. Aralığımı verdim. Kriterim ise tekniker diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter dediğimde 79.051 olarak birimi satış, ünvanı tekniker olanların maaşının toplamını görmüş olduk. Aynı işlemi bu sefer şu toplam aralığını olduğu gibi kopyalayacağım. Direkt yapıştıracağım. Aradaki fark neydi? Bu sum range başta istedi benden. O zaman şunları da bir tık ileri alırsak, hepsi alt alta olsun. Şunu kopyalarsam, şurayı silip yerine bunu yapıştırırsam, bakın aynısı. Sum ifs diyelim, tabii bu formülde ismini değiştirelim, pardon arkadaşlar. Buraya da çok topla yazıyoruz. Toplanın çoklu hali başta toplamı istiyor. Sonra aralık 1, kriter 1, aralık 2, kriter 2 şeklinde ilerleyen bir yapısı var. Bu mantıkla formül grubunu anlarsanız çok daha kolay bu formülleri anlayacaksınız arkadaşlar. Bu kısmı çok önemsiyorum. Şimdi gerisi biraz işin kolay kısmı. Çok eğer mak, birimi satış ünvanı tekniker olanların maaşı en yüksek olanı bana gösterecek bir formül. Bu sefer toplama yapmıyor da en büyük değeri bana getirecek. Formülü buradan olduğu gibi kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tek değiştirmem gereken, şuradaki sum yerine mak ifs yazıyorum. Tek farkı bu. Bütün parametreleri aynı arkadaşlar. Mak ifs'i görmüş oldunuz. Bunu kopyaladım. Min ifs'e bakalım. Bu sefer birimi satış ünvan tekerlerin maaşının en düşük olanını bana gösterecek. O zaman da min ifs yazıyorum. Tabii fazlalıkları sildim şöyle. En düşük maaşı vermiş oldum. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. İstatistiksel formüllerde, bir diğer ifadeleri raporlama formüllerinde umarım işinize yarar. Eğer Excel'de bir işi yarım saatten fazla tekrar ediyorsanız mutlaka daha kısası vardır arkadaşlar. Bunu araştırın. Excel'e kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.